18 Mart 1915 sabahı, Çanakkale Boğazı henüz sis içindeydi. Deniz kurşuni, gökyüzü ağardı. Rüzgar kesilmişti. Seddülbahir'de topçu mevzisinde bulunan Topçu Onbaşı Mehmet Ali, bir gün önce ailesine yazdığı mektupta şöyle diyordu. 17 Mart 1915. Sevgili annem, yarın büyük bir şey olacak diyorlar. Gemiler çoğalmış. Deniz sanki demirden bir duvar gibi. Eğer dönemezsem bil ki oğlun korkmadı. Çünkü burada korkudan büyük bir şey var. Vatan. Bu mektup cephe postasına teslim edildi ama yerine hiçbir zaman ulaşmadı. Bulunduğunda üzerinde barut izi vardı. Aynı saatlerde Rumeli Mecidiye tabyasında Seyit Onbaşı nöbet yerindeydi. Henüz adı tarih kitaplarına geçmemişti. Bir başka mevzide 19 yaşındaki Hüseyin günlüğüne şunu yazıyordu. Sabah ezanı okunurken denize baktım. Gemiler o kadar çok ki, sanki şehir kurulmuş. Biz azız ama toprağımız var. Bu cümle 18 Mart'ın ruhunu özetleyen en sade cümlelerden biridir. Aynı saatlerde İngiliz donanmasının amiral gemisi HMS Queen Elizabeth'te Amiral John de Robeck son planları gözden geçiriyordu. İngiliz resmi deniz raporlarında şu ifade yer alır. The Turkish forts are expected to be neutralized by concentrated naval bombardment. Yani Türk tabyalarının yoğun deniz bombardımanıyla susturulması bekleniyordu. Ancak beklentilerle gerçekler arasında çok ince bir çizgi vardı. 18 Mart sabahı saat 10.30'da ilk büyük salvo atıldı. İngiliz ve Fransız gemileri 15 inçlik toplarla Rumeli yakasını dövmeye başladı. Tabyalar sarsılıyor, taş bloklar yerinden kopuyor, cephanelikler infilak ediyordu. Rumeli Mecidiye tabyasında görevli Seyit Ali Çabuk'un adı henüz kimse tarafından bilinmiyordu. O sabah yalnızca görevini yapan bir topçuydu. Aynı dakikalarda 19 yaşındaki Hüseyin günlüğüne şu satırları yazıyordu. Top sesleri göğü yürütüyor, deniz kaynıyor gibi. Bizim toprağımızın üstüne geldiler. Allah yardımcımız olsun. Rumeli Mecidiye tabyasında görevli topçu Eri Mehmet Nuri, aynı gün akşam yazdığı mektupta şunları kaleme aldı. Top sesleri göğü yardı. Siperler çöktü sandım. Yanımdaki Hasan parçalandı. Ama komutan bağırdı. Ateşe devam! Kulaklarım duymuyordu. Yine de doldurduk. Bu satırlar bombardımanın şiddetini gösterir. Boğazın ortasında ilerleyen Fransız zırhlısı Bouvet, İngiliz Irresistible ve Ocean gemileriyle birlikte ikinci hattı oluşturmuştu. Donanma planı basitti. Ön hat Türk bataryalarını bastıracak, arka hat ilerleyerek kaleleri imha edecekti. Ancak 17 Mart gecesi Nusret Mayın gemisinin Erenköy koyuna döktüğü 26 mayın henüz keşfedilmemişti. Nusret'in seyir defterinde şu kayıt yer alır. 18 Mart 1915 gecesi saat 00.30'da mayın dökme işlemi tamamlandı. Düşman tarafından fark edilmedi. Bu kayıt tarihin akışını değiştirecekti. Fransız zırhlısı Bouvet, saat 13.54'te ani bir patlamayla sarsıldı. 2 dakika içinde yan yatıp battı. 600'den fazla mürettebat kaybedildi. Fransız subay raporunda şu ifade yer alır. Patlama altımızdan geldi. Top mermisi değildi. Geminin kalbi söküldü. HMS Queen Elizabeth'te bir subay günlüğüne şunu not düşer. The strait is narrower than we thought and deadlier. Yani boğaz sandığımızdan daha dar ve daha ölümcül. Bu cümle 18 Mart'ın İngiliz tarafındaki ilk kırılma anıdır. Donanma ilk şoku yaşıyordu. Churchill, Londra'da operasyonu zafer olarak görmek istiyordu. Ama Çanakkale'de gerçek farklıydı. O sabah yaşananların temelinde 17 Mart gecesi sessizce yapılan bir görev vardı. Nusret Mayın Gemisi Komutanı,
Yüzbaşı Tophaneli Hakkı Bey, 26 mayını karanlık limana döşemişti. Mayınlar, düşman gemilerinin manevra hattına paralel yerleştirilmişti. Bu hat, İngiliz keşif raporlarında tespit edilmemişti. Saat 16'ya doğru HMS Irresistible mayına çarptı. Ardından HMS Ocean hasar aldı. Her iki gemi de kısa süre sonra kaybedildi. İngiliz deniz eri Frederick Hall, 20 Mart tarihli mektubunda şöyle yazdı: "We could not see the enemy guns clearly, yet the sea itself exploded beneath us." Düşman toplarını net göremiyorduk ama deniz altımızda patlıyordu. Resmi İngiliz deniz raporunda şu ifade yer alır: "Losses significant. Mine threat underestimated." Kayıplar önemli. Mayın tehdidi hafife alındı. Deniz, görünmeyen bir silaha dönüşmüştü. Rumeli Mecidiye tabyası ağır bombardıman altındaydı. Bombardıman sırasında vinç sistemi çökmüştü. 276 kiloluk mermiler elle taşınmalıydı. Onbaşı Seyit Ali Çabuk, 276 kiloluk top mermisini sırtladı. Bu olay yalnızca bir kahramanlık anlatısı değildir. Tabya raporlarında mühimmatın manuel taşındığı açıkça belirtilmiştir. Yıllar sonra Onbaşı Seyit Ali verdiği ifadede şunları söyledi: "Mermiyi kaldırdım. Dizlerim titredi. Topa sürdüm. Nereye düştüğünü bilmem." Aynı saatlerde Topçu Onbaşı Hasan, 18 Mart 1915 tarihli notunda şunları yazıyordu: "Bir gemi battı dediler. Kimse sevinemedi. Çünkü ateş dinmiyor. Ama artık onların da canı yanıyor." Aynı anlarda tabyerlerinden Mustafa'nın annesine yazdığı ama yollayamadığı not: "Anne, eğer bugün buradan sağ çıkarsak bunu mucize sayacağım. Gemiler durmadan ateş ediyor. Ama biz de susmayacağız." Ocean'ın dümen sistemi kısa süre sonra işlevsiz kaldı. Tarihçiler bunun mayın veya top isabetiyle ilişkili olduğunu belirtir. Ancak o an tabyada bulunan askerler için bu, insan gücünün sınırını zorlayan bir andı. Saat 18'e doğru İtilaf donanması geri çekilme kararı aldı. Amiral de Robeck'in raporunda şu cümle yer aldı: "The attempt to force the Dardanelles by naval power alone has failed." Yani Çanakkale Boğazı'nı yalnızca deniz gücüyle geçme girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Bu cümle deniz planının sona erdiğini ilan ediyordu. Gün batarken Boğaz sessizleşmeye başladı. Ama bu sessizlik zafer naralarıyla değil, yorgunluk ve kayıpla doluydu. Cephe gerisindeki hemşire Safiye Hanım günlüğüne şu satırı yazdı: "Akşam yaralılar bitmedi. Bir asker, 'Gemiler gitti mi?' diye sordu. 'Gitti' dedim." Gülümsedi. Osmanlı tarafındaysa zafer henüz tam anlaşılmamıştı. Bir topçu eri akşam şunları yazdı: "Deniz boş kaldı. Sabah üstümüze yürüyen gemiler akşam yoktu. Hala inanamıyoruz." 18 Mart akşamı Osmanlı askerleri günün şokunu henüz atlatamamıştı. Bir topçu eri ailesine şöyle yazar: "Sabah ölüm üzerimize denizden geldi. Akşam olduğunda deniz sessizdi. Düşman gemileri çekildi. Biz hayattayız." Benzer bir anlatım İngiliz tarafında da vardır. Bir deniz eri annesine şunları yazmıştır: "We were certain of victory this morning. By sunset, we were sailing away." Bu sabah zaferden emindik. Gün batımında geri dönüyorduk. Bu iki mektup aynı günün iki farklı yüzünü gösterir. 18 Mart 1915'te İtilaf donanması Bouvet, Fransız, battı. HMS Irresistible battı. HMS Ocean battı. Inflexible ağır hasar aldı. Donanmanın kayıpları yalnızca askeri değil, psikolojik bir kırılma yarattı. Tabya'da görevli topçu çavuş İbrahim Efendi, 19 Mart 1915 tarihli mektubunda şunları yazmıştır: "Dün her şey yıkıldı sandık. Ama mermiyi omzunda taşıyan bir asker gördüm. O an anladım ki kale taşla değil, insanla ayakta durur." Bu satırlar, savaşın teknik değil, insani boyutunu gösterir.
Osmanlı karargahında ise sessiz bir teyakkuz vardı. Çünkü kimse bunun son olduğunu düşünmüyordu. Deniz harekatının başarısızlığı, kara çıkarmasının habercisiydi. Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa'nın raporunda şu ifade yer alır: düşman donanması ağır zayiat vermiştir. Ancak kara harekatı ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Denizden geçiş planı rafa kaldırıldı. Ardından kara harekatı planlandı. Bu da 25 Nisan çıkarmalarına giden süreci başlattı. 18 Mart yalnızca bir deniz savaşı değildir. Stratejik bir dönüm noktasıdır. Mayın hattı belirleyici rol oynadı. Denizden geçiş planı başarısız oldu. Bu başarısızlık kara harekatının planlanmasına yol açtı. 25 Nisan 1915 çıkarmaları 18 Mart'ın doğrudan sonucudur. Deniz Savaşı'nın kayıpları yalnızca askeri değil, psikolojik kırılma yarattı. Gün batarken deniz üzerinde yüzen enkaz parçaları ve kurtarma filikaları kalmıştı. Fransız Bouvet'den kurtulan az sayıda denizci akıntıyla sürükleniyordu. Fransız Deniz Bakanlığı'na gönderilen telgrafta şu yazılıydı: La perte du Bouvet est un choc moral majeur. Bouvet'in kaybı büyük bir moral sarsıntısıydı. Osmanlı askerlerinden Er Hüseyin, 19 Mart sabahı günlüğüne şunu yazdı: deniz boş ama içimiz dolu. Dün ölenler çoktu. Biz de verdik. Ama geçemediler. Bu cümle 18 Mart'ın özüdür. 18 Mart sabahı denizden gelen ölüm akşam geri dönmüştü. Zafer yalnızca top gücüyle değil, sabır, strateji ve görünmeyen mayınlarla kazanılmıştı. O gün Çanakkale Boğazı'nda yalnız gemiler batmadı. Bir plan çöktü. Bir imparatorluğun kaderi ertelendi. Ve tarih, denizin altına döşenen sessiz bir hatla değişti. 18 Mart gecesi, cephe gerisinde yaralılar arasında dolaşan Doktor Yüzbaşı Besim Ömer Akal'ın hatıralarında şunları yazar: bir asker, "Kazandık mı?" diye sordu. Ona, "Bugün geçemediler," dedim. Zafer kelimesini kullanmadım. Çünkü savaş devam ediyordu. Bu ifade 18 Mart'ın ruhunu anlatır. Fransız basınında Bouvet'in batışı büyük yankı uyandırdı. İngiliz parlamentosunda ise Çanakkale Harekatı sorgulanmaya başlandı. Winston Churchill'in 1915 Nisan ayında yaptığı savunmada şu cümle geçer: "The operation has encountered unforeseen resistance." Beklenmeyen bir dirençle karşılaşılmıştı. Ancak bu beklenmeyen aslında savunmanın ciddiye alınmamasından kaynaklanıyordu. Yıllar sonra 1934'te Mustafa Kemal Atatürk'ün Anzak annelerine hitaben söylediği sözler iki ulus arasındaki hafızayı değiştirecekti. Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Bu söz 18 Mart'ta başlayan karşılaşmanın 19 yıl sonra barış diline dönüşmesiydi. 18 Mart 1915, askeri açıdan incelendiğinde 3 temel sonuç ortaya çıkar. 1. Deniz gücünün dar ve mayınlı bir boğazda tek başına yeterli olmayacağı kanıtlanmıştır. 2. Osmanlı savunma hattı teknik eksiklere rağmen insan iradesiyle direnmiştir. 3. Bu başarısızlık, Gelibolu Kara Harekatı'nın başlamasına neden olmuştur. İngiliz tarihçi Robert Rhodes James şu yorumu yapar: Gallipoli was not a minor setback. It reshaped British war policy. Gelibolu, önemsiz bir aksilik değildi. İngiliz savaş politikasını yeniden şekillendirdi. Türk askeri tarih literatüründe ise 18 Mart, savunma stratejisinin doruk noktası olarak kabul edilir. Ancak tarihsel analiz şunu da gösterir: bugün her iki taraf içinde ağır kayıplarla doludur. Yaklaşık 800'den fazla Fransız denizci, yüzlerce İngiliz mürettebat ve Osmanlı topçu birliklerinden çok sayıda asker hayatını kaybetmiştir. Bu nedenle 18 Mart yalnızca bir zafer ya da yenilgi günü değil, aynı zamanda bir kayıp günüdür. 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'nda yalnızca gemiler batmadı. Bir imparatorluğun kolay geçilir olduğu iddiası sarsıldı.
bir savunmanın mümkün olduğu kanıtlandı ve insanlık, savaşın ortasında bile karşı tarafı anlayabileceğini gösterdi. Deniz sustu, toplar sustu. Ama hafıza susmadı. Bugün Gelibolu kıyılarında esen rüzgar hem Türk hem de Anzak askerlerinin hikayesini birlikte taşır. Çünkü Çanakkale iki taraflı bir tarihtir ve 18 Mart o tarihin en gürültülü ama en öğretici günüdür. Ve geçilememiştir.